Bu resim Firavun Tutankamon'un mezarının açılma anını gösteriyor. Bu, Antik Mısır'da bulunan ve 3000 yıl boyunca hiç bozulmadan kalan tek mezardır. Ağzına kadar altın ve tarihi eserlerle dolu görünüyordu. Ancak mezarın açılışında bulunan en az 13 kişi kısa süre sonra ölünce Firavunların laneti söylentisi tüm dünyaya yayıldı. Tutankamon'un mezarının araştırmacıları mumyayı çevreleyen özellikleri inceledi ve her şeyin olması gerekenden çok farklı olduğunu gördüler. Antik Mısırlılar, Firavun'un öldükten sonra tanrılara yakın olduğunu ve halkı adına onlarla konuştuğuna inanırdı. Bu nedenle mumyalama işlemine büyük özen gösterilir ve mezarlar büyük bir hürmetle süslenirdi. Ama neden Tutankamon için bir istisna yapıldı? Ölüm tanrısı Osiris'in parmakları neden kesilmişti? Kral Tut'un mumyası neden tarihçileri bu kadar şaşırtıyor? Arkeolog Howard Carter ve finansörü Lord George Carnarvon, yüceltilmiş kralın mezarına ilk adımlarını attıklarında, kendilerini geniş ve gösterişli bir mezar yerine depoya benzeyen küçük ve sıkışık bir odada bulunca şaşkına döndüler. Tutankamon, kraliyet atalarından çok uzağa gömüldüğü için mezarın yeri de soruları gündeme getirdi. Eski Mısırlılara göre bu durum, Firavun'un manevi dünyada hüküm sürmesi için ailesini yeniden birleştirmesine mani oldu. Diyelim ki atalarının mezarlarında yer kalmadı. Peki neden Firavun için bir tabut dahi yoktu? Tüm belirtiler Tut'un ikinci el niteliklere sahip olduğunu gösteriyordu. Kral iç içe geçmiş 3 altın katmandan oluşan bir tabutun içinde yatıyordu. Hepsi sırt üstü yatmış, kolları çapraz duran ölüm tanrısı Osiris'e benziyordu ama ortadaki tabut biraz farklı bir tarza sahipti. Diğer iki tabuta benzemediği gibi Kral Tut'un ölüm maskesindeki yüze de benzemiyordu. Mısır bilimciler bu tabutun ve diğer mezar eşyalarının bazılarının gizemli Nefertiti için yapıldığını varsaydılar. Bu kadının duvarlardaki yazıtlarda adı geçen esrarengiz bir hükümdar olduğu ortaya çıktı. Görünüşe göre Nefertiti, Tutankamon'un babası Akhenaton zamanında yaşamış ama daha önce ölmüş ve asla kendi başına bir otorite iddia edememişti. Böylece onun izi tarihte kayboldu. Tabutun ayak kısmı lahitten çıkıntı yapıyor ve kapağın kapanmasını engelliyordu. Mezarcılar bu kısmı kesti ve tabutu lahte sığdırdılar. Daha sonra arkeologlar lahtin dibinde Osiris'in kesilmiş ayak parmaklarının parçalarını buldular. Tüm arkeologlar her yerde aniden düzenleme izleri bulduktan sonra Tutankamon'un aceleyle gömüldüğü gerçeğini hiçbir şey silemezdi. Muhtemelen mezar başka bir devlet adamı için yapılmıştı. Büyük ihtimalle Firavun aniden öldü ve kimse buna hazırlıklı değildi. Peki Firavun'un ani ölümünün nedeni neydi? O kadar çok olası neden var ki bir tanesine karar vermek çok zor. Tutankamon iki kardeşten doğan bir çocuktu. Sonuç olarak genetik kusurları vardı ve bacakları doğuştan çarpıktı. Hayatı boyunca topalladı ve sadece bastonla yürüyebiliyordu. Mezarında 350 adet ince işçilikle boyanmış ve altın kaplama baston bulundu. Çok zayıf bir bağışıklık sistemi ve kırılgan kemikleri vardı. Mumyasında sıtma belirtileri bulundu. Rahatsızlıklarına rağmen genç kral eğlencenin tadını çıkardı ve hatta bir savaş arabasına bile bindi. Belki de bu yüzden mumyasının ayağı kırıktı. Ama neden kalbi olmadığı hala belli değil. Çünkü Mısırlılar bu organı insanın zihninin merkezi olduğuna inandığı için asla çıkarmazlardı. Kral Tut'un mumyası genel olarak çok düşük kaliteliydi. Çünkü hiçbir mumyada bulunmayan, kalçadan göbek deliğine kadar uzanan devasa bir kesik vardı. Tüm bu gerçekleri bir araya getirip genç Firavun'un tam olarak nasıl öldüğünü anlamaya çalışırsak, bu zayıf ve sakat Firavun bindiği savaş arabasından düştü. Ama araba düz gitmek yerine geri döndü ve kralın göğsünün üzerinden geçti. Sonuç olarak sadece kemikleri kırılmamış,
aynı zamanda kalbi de ezilmişti. Kral Tut'un cesedini mümkün olduğu kadar çabuk cenazecilere teslim etmeye çalıştılar ama Mısır'ın kavurucu güneşinin altında ceset daha hızlı çürümeye başlamıştı. Kesin olan şu ki kralın mezarı hazır değildi ve bu yüzden onu daracık bir paspas dolabına yerleştirdiler. Zavallı bedeni zar zor taşındı ve gelişigüzel mumyalandı. Olması gereken tüm ritüellerden vazgeçildi ve kalp boşluğu bir avuç bok böceği tılsımıyla dolduruldu. Bunca şey yetmezmiş gibi 3000 yıl sonra arkeologlar zavallı mumyayı mezardan çıkarırken kafatasının bir parçasını da yerinden çıkardılar. Ama garip kazalar burada sona ermiyor. Kral Tut'un mumyası yanmıştı. Mısır bilimci Chris Nanton ve bir adli tıp ekibi Kanal 4 TV belgeselinde genç firavuna sanal otopsi yaptılar. Tutankamun, yanmış mumyanın gizemi. Mumyanın et parçasının daha sonraki incelemeleri ateşe verildiğini veya yandığını gösterdi. Ama kralın cesedini birinin kasten yakmış olması pek olası değil. İlk olarak antik Mısırlılar ölümden sonra bile kaderini elinde tutan birinin vücudunu kötüye kullanmaya cüret edemezler. İkincisi, mumya hala tabutun içinde mühürlü haldeyken yanmıştı. Bu şartlar altında bir lanetin varlığını inkar etmek oldukça zor değil mi? Anlaşılan Tut'un vücudunda o kadar çok yağ ve reçine vardı ki mezarın açılması sırasında mumya tabutun duvarlarından kelimenin tam anlamıyla kazınmak zorunda kaldı. Yangın araştırmacıları Tutankamon'un mumyasında kullanılan mumyalama yağlarının nasıl bir kimyasal reaksiyona girdiğini gösterdi. Mumyalama işlemi sırasında kendiliğinden yanmasına neden olan bu tür ihtimal nadir bir istisnadır. Ama bilim adamları, arkeologlar ve ailelerinin bir dizi açıklanamayan ölümünden sonra tabutu açan araştırmacılar neden ölmüş olabilir? Dünyada firavunların laneti fikrinin daha çok taraftarı ortaya çıkmaya başladı. Arkeolog Arthur Mace, radyolog Sir Archibald Douglas Reed ve Carnarvon'un kardeşi Audrey Herbert mezarın açılışından sonra birkaç yıl içinde öldüler. Bu ölümleri karısı tarafından vurularak öldürülen Mısır kraliyet ailesinden Prens Ali Kamel ve onun ailesinin bir üyesi izledi. Carter'la birlikte mezarı ilk gören Carnarvon da öldü. Ancak lanet yandaşları bilim adamlarının ortalama yaşı olan 74.5'i dikkate almadılar. Carnarvon 57 yaşında zatürreden öldü ve hayatı boyunca akciğer hastalığına yakalanmaya yatkındı. Lanetin ilk kurbanı olması gereken Howard Carter ise 64 yaşında eceliyle öldü. Mezarın açılışından 16 yıl sonra. Mısır bilimciler, Mısır dininin pratiğinde lanet diye bir kavram olmadığına dikkat çekiyorlar. Diğer mezar açılışlarına katılan pek çok sayıda insan hiçbir zaman herhangi bir mistik etki yaşamadı. Hangi versiyonu destekliyorsanız haklısınız. Görünüşe göre Tut'un hikayesinde hem lanete hem de kazaya yer vardı. Bilim adamlarının hala onun ölümünün gizemini çözememeleri bir yana, yeni elde edilen veriler kafaları daha çok karıştırıyor. Kral Tut'un Mr. Bean'den daha fazla macera yaşaması neredeyse komik. Ama yine de onu ana karakter olarak gösteren bir komedi filmi yok. Belki de bunun nedeni uygun bir film ismi olmamasıdır. Ne dersiniz? Tutankamon'un hikayesi hakkında bir komedi denilebilir mi?